Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için birçok içerik ürettiğim bir kanal yaratmaya çalışıyorum. Herkese faydalı ve güzel içerikler sunabileceğim. Bugün de yeni serim olan müziğin tarihi ve bilimle ilgili olan kısmına değineceğim. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. Unutmadan şu soldan bir böyle kutucuk çıkıyor şu an. Çıkması lazım. Oradaki işlemleri yaparsanız kanala çok destek olmuş olursunuz bize bu zor zamanlarda. Hepinize şimdiden teşekkürler. Şimdi müziğin tarihini anlamamız için ilk önce müziğin ne olduğunu anlamamız lazım. Tanımını anlamamız lazım. Müzik nedir? Buna cevap vermek çok zor. Çünkü herkesin kendine has bir tanımı var müzik konusunda. Dünyadaki neredeyse tüm sanatçıların bile kendine has bir tanımı var. Ama ben bunu bilimsel açıdan tanımlamam gerekirse en basit şekilde duyguların sesle aktarımı karşındaki insana. Yani şu şekilde söyleyeyim. Yavrusunu sakinleştirmek için mırıldanan bir annenin yaptığı da müzik sayılıyor. Peki müzik ile konuşma arasındaki farkı biz nasıl ayırt ediyoruz? Bunu Oxford Üniversitesi'nden Jeremy Mantunga'nın yaptığı araştırmalara göre şu sonuç çıkmış. Biz müzikal terimleri çok önemseyerek müzik yapıyor olabiliriz ama zaten aşırı heyecanla konuşurken bile aslında insan istemeden o konuların hepsini kullanarak konuşuyormuş. Nasıl örnek verebilirim? En basitinden rap müziğini düşünelim. Ceza arkasında hiçbir beat olmadan freestyle acapella atıyor. Yani karşısındakine işte kendi doğaçlamasıyla konuşuyor sırada. Hızlı şekilde ya da yavaş şekilde. Kimi insan bunu sadece konuşmak olarak algılıyor. Ben müzik olarak algılıyorum mesela. Yani her insan kendi kendine şu konuşmak ve bu müzik diye ayırt edebiliyormuş. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre. Yani sonuç olarak müzik gayet yapılması basit bir şey aslında. Gel gelelim ilk şarkıya, tarihteki. Yani nota verisine, notaya dökülen ilk şarkıya. Bu şarkı tam 3400 yaşında. Günümüzden tam 3400 yıl önce Sümerliler tarafından yazılmış. 36 sayfa ve çivi yazısıyla yazılmış bu müzik notaları. Antik Ugarit kentinde ortaya çıkıyorlar. Suriye'de bu kent ve Laskiye bölgesinde yakın. Akdeniz'de kıyısı var. Yani yaşadığımız bir medeniyetin aslında ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor. Daha sonrasında ortaya çıktıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi profesörü Anne Drafkorn Kilmer tarafından 15 yıl çalışma sonucu günümüz nota düzenine göre yazıya dökülüyor. Yani diatonik diziye göre düzenlenip yazıya dökülüyor. Zaten kendisi de bunun için çok fazla çalıştığını ve çok fazla çabaladığını söylüyor. Düşünsenize sırf yani şu kadarcık bir nota kağıdı yaratmak için tam 15 yılınızı harcıyorsunuz bunu çevirmek için. Ve hani tarihteki ilk notayı günümüze uyarlıyorsunuz. Bir insan için ne kadar büyük bir olay. Cidden büyük bir başarı yani. Bilinen ilk müzik aletine geldiğimizde ise dünyanın en yaşlı flütüyle tanışmış oluyoruz. Cidden yani bayağı eski. Tam günümüzden 43.000 yıl önceye gidiyoruz. Bu flüt de 2008 yılında Güney Almanya'da bir mağara bölgesi var. Prehistorik mağara bölgesi diye anılıyor. Buradan bulunuyor ve bu flüt de nasıl yapılmış? Mamut kemiklerinden ve akbaba kemiklerinden içleri oyularak ve birleştirilerek bu flüt yapılmış. Eğer bu flüte ulaşmak isterseniz Neandertal flütü yazmanız YouTube'a yeterli oluyor. Zaten tahminen bu flütün ustası da bir Neandertal, yani ilk insan türlerinden biri. Ama bunun ortaya çıkış nedenini tabii ki biz hiçbir şekilde kesin bir sonuçtan bildiremiyoruz. Çünkü bunun bir
açıklaması yok. Yani bunu bilebilmemiz için o zamana doğru bir zaman yolculuğuna gidip o çağda olanları görmemiz lazım. Niye bu müzik aletinin yapıldığını. Belki eğlenmek için, belki haberleşmek için, belki bir hayvanı çağırmak için ya da hani tören için yapıldı belki o zamanki insanlardan. Ama sonuç olarak baktığımız vakit yani müziğe, müzik cidden insanın tutkalı gibi. Bizi hep bir araya getiriyor. Tarihte mesela Sümerleri, onu da söylemeyi unuttum, hemen söyleyeyim. Sümerlerin ilk o müzik notaları doğa için yazılmış. Ve tarihe de Hurri ilahisi olarak geçmiş zaten. Aynen, Hurri ilahisi. Hep bizi böyle tutkal gibi bir araya getirmek için var müzik. Günümüzde de konserler var, orada bir araya geliyoruz. Sosyal ağlarda müzik yoluyla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Cidden müzik olmayan bir dünyada herhalde çok daha somut kalırdık ve çok daha tek başımıza olurduk. İyi ki yaklaşık bundan bir 50 bin yıl öncesindeki atalarımız ritim ve o ilk müzik aletini yaratıp benim arkamdaki müzik aletlerine vesile olmuşlar. Hepsine cidden çok minnettarız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Zaten sanırım videonun başına söylemiştim şuradan çıkan olayı. Onu yaparsanız eğer çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın, koronaya dikkat edin, evde kalın.